Her şey isimsiz bir e-postayla başladı. Ben istihbarat teşkilatının kıdemli bir üyesiyim. Dünya tarihindeki en büyük istihbarat sızıntılarından biri işte bu cümleyle gün yüzüne çıktı. İsim, unvan, ayrıntı, hiçbir şey yok. Gazeteci Glenn Greenwald bu çevrim içi hayaletle konuşmaya başladı. Ama her şeyden önce kafasında tek soru vardı. Kimdi bu? Belki de söylediği her şey uydurmaydı. Zaten nasıl gerçek olabilirdi ki? Bu gizemli kaynak, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA ve istihbarat teşkilatlarının bizi nasıl izlediğini anlatıyordu. İyi de öyle bir sızıntı olamazdı ki. Amerika'nın istihbarat teşkilatları erişilemezdi. NSA'nin ne yaptığı tam bir sırdı. Ama kaynak çok gizli NSA belgelerini bu gazeteciye göndermişti. Bu dosyalar küresel anlamda önemi olan çok büyük bir gerçeği ortaya çıkarıyordu. Beyaz Saray sadece düşmanlarını değil, müttefiklerini ve milyonlarca sıradan vatandaşını da gözetliyordu. Her an, her şey kayıt altındaydı. Does the NSA routinely intercept American citizens' emails? No. Does the NSA intercept Americans' cell phone conversations? No. Google searches? No. Text messages? No. But to conduct that kind of collection in the United States, it would have to go through a court order, and the court would have to authorize it. We are not authorized to do it, nor do we do it. Ama içlerinden biri, "Dünya, izleniyorsunuz," diye haykırıyordu. Bu sıradan bir uyarı değildi. ABD'nin bu gizli dedektiflik oyununda İngiltere'de yer almıştı. İngiltere ile ABD arasında İkinci Dünya Savaşı yıllarına dayanan yakın bir istihbarat paylaşım ağı vardı. Belgeler, NSA'nin İngiltere'deki hukuksuz izleme etkinliklerine milyonlarca dolar akıttığını ortaya koyuyordu. Türkiye'nin adı da çok sık geçiyordu. Ama şöyle, ABD'nin istihbarat belgelerine göre Türkiye, aynı anda hem bir ortak hem de bir hedefti. Ortak çünkü PKK'ya dair verilerde Washington ve Ankara saat başı istihbarat paylaşımı yapıyordu. Ama hedef, çünkü aynı belgelerde Türkiye'nin Venezuela ve Küba'dan bile daha fazla izlendiği yazıyordu. Bu 11 Eylül'ün ardından öfkeden gözü dönmüş Amerika'nın yaptığı hukuksuzluklardan birinin kanıtıydı. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. Bakın çok değil, 11 Eylül'den sadece birkaç gün sonra NSA, ülkedeki herkesi aktif bir şekilde izlemeye karar verdi. Beyaz Saray buna politik bir altyapı uydurmuştu. NSA tarih boyunca bu kadar veri toplamamıştı. Ve şimdi Greenwald ile otelin pek de tenha olmayan ama görece az kalabalık bir bölümünde kocaman plastik bir timsahın yanında buluşacaklar, birbirlerine önceden belirledikleri cümleler kuracaklardı. Kaynağın elinde ise Rubik bir küp olacaktı. Adı mı? O, dünyanın en çok aranan adamı, eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden. I don't welcome leaks. Journalists have been searching far and wide across the search. Where is he? It's almost certain that he is still here in Hong Kong. Where in the world is Edward Snowden? And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. Amerika'nın hırsı olağanüstüydü. Ve Snowden, dünya çapında bir farkındalık yaratmak için daha önce kimsenin cesaret edemediği bir şey yaptı.
NSA ve müttefiklerinin gizli belgelerini ele geçirip tüm dünyayla paylaştı. Gazeteciler ile görüşmesinden 6 saat sonra Greenwald ilk yazısını yayınladı. Belgeler, Türkiye'nin özellikle enerji alanında da gözetlendiğini gösteriyordu. İngiliz istihbaratı GCHQ, BOTAŞ, TPAO ve Çalık Enerji gibi kritik şirketlerin yöneticilerini dinlemiş, hatta dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler bile izleme listesine alınmıştı. Hatta Türkiye'deki bazı enerji binalarının uyduyla takip edildiği, iletişim altyapılarının çözümlendiği bile belgelerde yer alıyordu. An explosive new report is reigniting the concerns that your privacy is being violated to protect America's security. Explain for our viewers why this is important. It's important because people have understood that the law that this was done under, which is the Patriot Act, enacted in the wake of 9/11, was a law that allowed the government very broad powers to get records about people with a lower level of suspicion than probable cause, the traditional standard. Snowden'in ifşaatları, elektronik gözetleme yapan istihbarat örgütlerinin amacının çok daha fazlasına hizmet ettiğini ve 11 Eylül sonrası yaşanan siyasi panik ortamının denetimsiz bir gözetleme sistemine dönüştüğünü gösterdi. Whether we're talking about Bush, right? Whether we're talking about Obama, or whether we're talking about Trump now, all these guys were okay with a constantly growing surveillance state because they're the ones whose hands were on the lever. Son 10 yılda seyreden dijital bilgilerin miktarı resmen patlamıştı. Amerika ise yabancı istihbarat toplamaktan sapmış, herkesle ilgili tüm veriyi kaydetmeye başlamıştı. Pekala bunları bir sır gibi saklıyordu. Snowden ise gerçekleri kamuoyuyla paylaşarak tüm dünyaya yalnızca gözetlenen değil, aynı zamanda yönlendirilen bir toplum haline geldiğimizi gösterdi. The stories that we've done so far are things that the NSA is doing that nobody knew they were doing that are extremely consequential because they involve massive invasions into people's communications and private lives. So for example, if you have your Metro card and you have your debit card, you have those things and you can draw a line between them, right? So that's like not a scary thing. Like literally where you go and what you buy. And potentially by linking that data with other people on similar travel plans, they can figure out who you talked to and who you met with. E-postalarınız, kısa mesajlarınız. Arama geçmişinizi mi sildiniz? ABD bunları çoktan kaydetti bile. Google'da arattığınız yemek tarifi. Bakın, bu kaydı bile sonsuza dek tutuyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin, çevrim içi varlığınızı gizlemeye çalıştığınız her yerde sizi tanımlayan bir parmak izi var. Bu gizemli casus ise şunu söylüyordu. Söylediğim ve yaptığım her şeyin, konuştuğum herkesin, her sevgi ve dostluk ifadesinin bile kaydedildiği bu dünyada yaşamak istemiyorum. Fakat asıl konu Snowden'ın kim olduğu ya da ne hissettiği değil elbette. Ne kadar kahramanlaştırırsak esas mevzu o kadar bulanıklaşıyor. George Orwell'ın kurguladığı Büyük Birader gibi bugün adeta hepimizi izleyen göz olmayı amaçlayan ABD'nin hukuksuzluğu o kadar az net görünüyor. I feel the modern media has a big focus on personalities. Totally. And I'm a little concerned the more we focus on that, the more they're going to use that as a distraction. And I don't necessarily want that to happen, which is why I've consistently said, you know, I'm not the story here. Snowden'in ifşaatları NSA'in yalnızca Amerikalıları değil, internete giren hemen herkesin izlerini kaydettiğini gösteriyordu. Ve 2013'te yayımlanan makaleler bu gözetimin boyutlarını tüm dünyaya duyurdu. Bir diğer detay, NSA'in Türkiye'deki siyasi liderlerin bilgisayarlarına kadar sızmış olmasıydı. 2006'da NSA'in içerisinde Türk Dalga Projesi Planı adlı bir operasyon başlatıldı. Bu planla Türkiye'nin en üst düzey liderlerinin bilgisayar sistemlerine girildi. Yani Türkiye'nin yönetiminde kim hangi adımı atarsa atsın, NSA bunu doğrudan görebiliyordu. Üstelik İstanbul ve Ankara'da 2 gizli dinleme merkezi kurulmuştu. Bu sayede telefon görüşmeleri, yazışmalar, hatta devlet içi diplomatik planlar bile gerçek zamanlı olarak takip ediliyordu. Belgeye göre NSA, Türkiye hakkında edindiği bilgileri istihbarat paylaşımı konusunda 5 göz adı verilen bir anlaşma içinde olduğu Britanya, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile de paylaştı. And where do you think the story is going? For you,
and of course for Snowden, and of course for the US media and the US administration in general? Well, for me, I'm going to continue to do my reporting on what the government has been doing and what I think my readers should know about. As for him, I don't think anyone knows. ABD için 11 Eylül saldırıları istihbarat açığı olmasa yaşanmayacak bir faciaydı. Onlar için önlenememesinin tek sebebi NSA ve CIA gibi kurumlardaki yasaklardı. Bu yasaklar derhal kaldırıldı. Bir taşta milyon kuş. NSA, dünyayı dolaşan denizaltı fiber optik kablolarına gizlice bağlandı. Bu, ABD ve İngiltere'nin dünyanın bütün verisini okuyabilmesini sağlıyordu. Gizli mahkemeler, iletişim sağlayıcılarını tüm bu verileri teslim etmeye zorluyordu. Dahası Snowden, Silikon Vadisi'nin neredeyse tamamının NSA ile bağlantılı olduğunu söylüyordu. Özellikle Amerika vatandaşlarının geçtiği her sınır noktası, her alışverişi, yanından geçtiği her GSM vericisi, tüm arkadaşları, girdikleri siteler, telefon konuşmaları gibi verileri toplanıyordu. Bakın, bu gerçekler ABD'nin kendi yasalarını ihlal ediyor. So, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. But do you think it's possible for one man to really damage the security of the nation? I think he damaged the security of the country. Şimdilerde ise bir kaçak. Belgeleri sızdırmasına rağmen ABD'den kaçmayı başardı. Aslında hükümetin casusluğu ile ilgili gözünün açılmaya başlamasını CIA yetkililerinin etrafında geçirdiği 3 yıla dayandırıyordu. Görevinin sonunda tam bir vicdan bunalımına girmişti. Fakat Snowden, Bush dönemi sivil özgürlük ihlallerinin düzeltilmesini bekliyordu. Bu ihlaller arasında ABD ordusunun savaş alanından aldığı askerleri attığı Guantanamo'da bulunuyordu. Ne var ki buradaki insanların çoğu, El-Kaide ile hiçbir ilgileri olmamasına rağmen mahkemeye çıkarılmaksızın çürümeye terk edilmişlerdi. Snowden artık Obama'nın bunun sorumlularından hesap sormasını istiyordu. Obama ona bir çözüm inancı vermişti. This administration also puts forward a false choice between the liberties we cherish and the security we provide. I will provide our intelligence and law enforcement agencies with the tools they need to track and take out the terrorists without undermining our Constitution and our freedom. That means no more illegal wiretapping of American citizens. No more national security letters to spy on citizens who are not suspected of a crime. No more tracking citizens who do nothing more than protest a misguided war. No more ignoring the law when it is inconvenient. That is not who we are. Fakat elbette istediği gibi olmadı. Elbette. Peki sonra ne oldu? Obama iktidara geldikten kısa süre sonra hukuk ihlalleri soruşturmalarının kapısını yavaş yavaş iteledi, kötüye kullanılan pek çok programı genişletti ve siyasi sermayeyi Guantanamo'da görülen türden sivil özgürlük ihlallerine son vermek için kullanmayı reddetti. Evet, Amerika alıcıları olduğu her yerdeydi. Dijital ortamda tüm insanlar Amerika'nın avucunun içindeydi. Snowden 2013'te bunun için Hong Kong'a uçtu ve burada gazetecilerle buluşup belgeler hakkında onlara bilgiler verdi ve onları sadece halkı ilgilendiren kısmı yayınlamaları konusunda tembihledi. Bu gazetecileri titizlikle seçmişti. Yanına aşırı derecede şifrelenmiş 4 dizüstü bilgisayar aldı. 10 binlerce belgeye erişim sağlamıştı bile. Çoğu çok gizli damgası taşıyordu. Fakat Amerika'da yer yerinden oynadı. Söyledikleri çığır açan bir tartışmanın fitilini ateşledi. Beyaz Saray ve İngiltere öfkeden deliye dönmüştü. Bütün dünya Amerika'nın tüm internet trafiğini izlediğini öğrenmişti. ABD Snowden'ı hemen Hong Kong'dan aldırmak istedi fakat Snowden Wikileaks ile Latin Amerika'ya uçuş ayarladı. On June 17th, Hong Kong authorities acknowledged receipt of our request. Despite repeated inquiries, Hong Kong authorities did not respond with any requests for additional documents or information, stating only that the matter was under review and refusing to elaborate.
Aldığı bilet ile Hong Kong'dan önce Moskova'ya uçtu. Oradan Ekvador'a geçmeyi planlıyordu. ABD hükümeti pasaportunu iptal edince havaalanında neredeyse 50 gün mahsur kaldı. Hong Kong'da saklanan haini yakalamak için yapılan bu duyulmamış diplomatik saldırıya rağmen Snowden, Moskova'daki havaalanından özgür bir adam olarak çıktı ve Washington yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Chinese sources have alleged that NSA whistleblower Edward Snowden is en route to Moscow from Hong Kong. If so, the whistleblower would have departed hours after Washington threatened the Chinese city-state with repercussions if it didn't arrest him. Daha sonra Rusya ona geçici sığınma hakkı sağladı ve 2020 yılında kendisine Putin tarafından Rus vatandaşlığı verildi. There are, no country is perfect, and Russia has some political policies that I disagree very strongly with. They monitor the internet in ways I consider inappropriate. But my day-to-day life, it's much better than prison. Bugün ABD onu casusluk yasasıyla suçluyor. Ve elbette NSA yasaları defalarca ihlal etmesine rağmen yargılanan tek bir kişi bile olmadı. Pekala bugün teknoloji şirketleri daha güçlü şifreleme protokolleri kullanıyor. HTTPS ve uçtan uca şifreleme yaygınlaşıyor. Fakat ellerinde şifrelenmeyen hala milyonlarca veri var. Diğer yandan devletler verileri yerelleştirmeye başladı ve birçok devlette önemli verilerin sadece kendi ulusal sınırlarında depolanmasını gerektiren yasalar yürürlüğe girdi. Evet, görünürde böyle. Ancak Snowden'ın ifşaatlarından sonra dünya tamamen değişti mi? Pek sayılmaz. NSA'nin sistemleri güncellendi, gözetim altyapıları daha da sofistike hale geldi. Teknoloji şirketleri daha güçlü şifrelemeler sunsa da, topladıkları verilerin büyüklüğü ve devletlerle olan işbirlikleri hala tartışmalı. Snowden bir tartışmayı başlatmayı başardı. Dolayısıyla kendi savaşını belki de kazandı. Fakat bugün Snowden'ın ifşaatlarından yıllar sonra bile dijital dünyada tam bir mahremiyet ancak hayalden ibaret. Ama gerçek şu ki, gözetim çağının kapısı bir kez açıldı ve artık asla tamamen kapanmayacak. Mesele artık sadece gözetlemek değil. Mesele özgürlüğümüzün sessizce elimizden kayıp gitmesine izin verip vermeyeceğimiz. Snowden'ın dediği gibi, özgürlük ona sahipken fark edilmeyen ama kaybedildiğinde asla geri alınamayan bir şeydir.